Berlin için Avrupa'nın en özgür şehri deniyor. Ama aynı zamanda herkesin söylediği başka bir şey daha var. Berlin çok pahalı. Peki gerçekten Berlin pahalı mı? Berlin'de bir gün geçirmek sana kaç euroya mal olur? Nerede kalınır? Hangi semtte kalınır? Ulaşım nasıl? Yemekler ne kadar? Bu videoyu izlediğinde Berlin'e gelip gelmeyeceğine karar verebilecek kadar net bilgiye sahip olacaksın. Hiçbir şeyi saklamadan gerçek fiyatlarla Berlin'i baştan sona anlatıyorum. Çünkü Berlin öyle klasik gezdim geldim anlatılacak bir şehir değil. Buraya gelmeden önce bazı şeyleri bilirsen bu şehirde aşırı keyif alırsın. Bilmeden gelirsen de bu muydu yani deyip hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Ama Berlin'e gelmek sadece uçak bileti almakla bitmiyor. Önce şu vize meselesini netleştirelim. Berlin Almanya'da ve Schengen vizesi istiyor. Almanya vizesi bazen diğer ülkelere göre biraz daha detaylı incelenebiliyor. O yüzden evrakları sağlam hazırlamak da çok önemli. Özellikle otel rezervasyonu, uçak bileti planı ve banka dökümü kısmı çok önemli. Ama vizeyi aldıktan sonra Berlin kısmı gerçekten çok rahat. Türkiye'den direkt Berlin havaalanına uçabiliyorsun. Havalimanı oldukça yeni, düzenli ve anlaşılır. Diyelim vizeyi aldın, Berlin'e indin. Asıl güzel kısmı burada başlıyor. Şehir içi ulaşım inanılmaz kolay. Havalimanından şehir merkezine trenle yaklaşık 30 dakikada gidiyorsun. Daha havalimanından çıkar çıkmaz tren tabelalarını görüyorsun. Bilet makinelerinden ya da uygulamadan çok rahatlıkla bilet alabiliyorsun. Berlin'de ulaşım sistemi aşırı gelişmiş. Metro, tramvay, otobüs, S-Bahn hepsi birbirine entegre. Tek kullanımlık bilet yaklaşık 3 ile 3,5 euro arası. Ama en mantıklısı günlük sınırsız bilet almak. O da yaklaşık 9 euro. Bu bileti aldığında gün boyunca sınırsız geziyorsun. Gerçekten araba ihtiyacı duymuyorsun. Ulaşım bu kadar rahatsa nerede kaldığın daha da önemli hale geliyor. Çünkü yanlış semt bütün Berlin deneyimini bozabilir. Berlin'de konaklama en kritik konu. Yanlış yerde kalırsan hem fazla para verirsin hem de Berlin'in ruhunu yaşayamazsın. En mantıklı semtler Kreuzberg ve Neukölln. Buralar hem sosyal, hem genç, hem merkezi, hem de diğer bölgelere göre daha uygun fiyatlı. Aynı zamanda Berlin'in gerçek sokak hayatı burada. Mitte tam merkez ama ciddi pahalı ve fazla turistik. Fiyatlara gelirsek, hostel yatakhaneleri 20 ile 40 euro arası gecelik fiyatları. Ekonomik oda veya uygun otel 40 ile 80 euro civarında. Airbnb ve orta seviye konaklama 50 ile 120 euro arasında. Mitte'de otel 80 ile 150 euro civarı. Uygun yer bulmak zor ama imkansız değil. Biraz erken rezervasyon şart. Peki bu semtlerde kalmanın ve Berlin'de bir gün geçirmenin sana gerçek maliyeti ne? En çok merak edilen kısma geldik. Gelelim herkesin merak ettiği soruya. Berlin pahalı mı? Bir kafeye oturup kahve içersen ortalama 3 ile 4 euro ödüyorsun. Ama fırın veya küçük kahvecilerden alırsan 1,5 ile 2 euroya bile kahve bulabiliyorsun. Berlin'in meşhur döneri ya da currywurst gibi sokak yemekleri genelde 2,5 ile 4 euro civarında. Markete gidip sandviç, içecek aldığında yaklaşık 6 ile 8 euro ödüyorsun. Normal bir restoranda yemek yersen uygun yerlerde 9 ile 12 euro, orta seviye yerlerde 15 ile 20 euro arası. Bir bira içeyim dersen o da genelde 4 ile 5 euro. Toparlarsak eğer hostel, sokak yemekleri, toplu taşıma yaparsan Berlin'de günlük harcaman 50 ile 70 euro civarında olur. Biraz daha konforlu takılırsan bu rakam 100 euroyu geçer. Evet pahalı ama Paris, Amsterdam ya da Kopenhag kadar değil. Parayı konuştuk. Şimdi o paranın karşılığında Berlin sana ne sunuyor? Biraz da onu görelim. Berlin klasik Avrupa şehirleri gibi değil. Burada olay tarihi binalar değil, atmosfer. Brandenburg Kapısı ve Berlin Duvarı tabii ki önemli. Ama Berlin'i Berlin yapan şey sokakları, grafitileri, parkları ve insanları. Şehirde yürürken bile kendini bir film sahnesinde gibi hissediyorsun. Her köşede bir sokak sanatçısı, grafiti, alternatif bir kafe görebilirsin. Bu şehir gezecek bir şehirden çok yaşanacak bir şehir. Bu sokaklarda gezerken en çok karşına çıkan şeylerden biri de yemek. Ve Berlin'in burada çok ilginç bir sürprizi var. Berlin döneri gerçekten abartıldığı kadar var. Türkiye'dekinden farklı ama inanılmaz lezzetli. Sokakta inanılmaz fazla yemek alternatif var. Vegan, Asya mutfağı, sokak lezzetleri. Aç kalma ihtimalin yok ama ortalama bir yemek çoğu yerde 10 ile 15 euro civarında. Yemek kültürü bu kadar zenginken Berlin'i asıl farklı yapan şey insanlar ve şehirdeki yaşam. Almanlar soğuk derler ama Berlin için bu çok geçerli değil. Çok kozmopolit bir şehir. Her milletten insan var. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes özgür. Gece rahatça gezilebiliyor. Güvenlik konusunda Avrupa standartlarında.
Ama şunu net söyleyeyim. Berlin herkese hitap eden bir şehir değil. Eğer özgürlük seviyorsan, alternatif kültür hoşuna gidiyorsa Berlin tam senlik. Ama klasik, düzenli, kartpostal gibi Avrupa şehri istiyorsan Berlin seni şaşırtabilir. O yüzden gelmeden önce şu sorunun cevabını net vermek lazım. Berlin sana göre mi, değil mi? Özetle Berlin pahalı ama sunduğu deneyim kesinlikle değiyor. Bu video sayesinde Berlin'e gelip gelmeyeceğine artık kendin karar verebilirsin. Eğer bu video işine yaradıysa ve Berlin'le ilgili kafanda soru işaretlerini giderdiyse videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlara da Berlin hakkında en çok neyi merak ettiğini yaz. Bir sonraki videoda hepsine tek tek değineceğim. Bu tarz net, dürüst ve gerçekten işe yarayan ülke rehberleri için de kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak, hoşça kal.